Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, Sinan ile Gala Manşet'e hoş geldiniz. Bu yayın fırtınalar estirecek, adından çokça söz ettirecek ve Galatasaray'daki olan biteni biraz sizlere anlatacak, mutlu edecek, hüzünlendirecek, karamsarlığa sürüklendirecek ama unutmayın Galatasaray'da her zaman bir çıkış yolu vardır. O yüzden de yolun sonu her zaman aydınlık olmuştur. Efendime söyleyeyim. Gelelim şimdi birkaç maçın analizini yapacağım ben sizde. Çünkü Bodrum'da inanılmaz okullar kapandıktan sonra bir salgın oldu. Çocuklar eve gelince çocuklardaki oğlan da birkaç gün yattı. Ben de bayağı bir yattım, kalktım, işe gittim, geldim, toparlayamadım. Akşamları sızdım, kaldım ilaçlardan dolayı. Yayınlara biraz ara vermiş gibi oldum ama merak etmeyin. Şahsım kendim herkes buralarda ve sizlere en doğru en güncel haberleri vereceğiz. Efendim şimdi Atletico maçı var. Arkasından işte lig maçı var. Arkasından da City maçı var. Üçünü harmanlayacağım. Biraz teknik, biraz taktik, biraz bir şeyler anlatacağım. Ümit ederim ki siz de bu süreç içerisinde olan bitenden 3 aşağı 5 yukarı mutlusunuzdur diyelim. Ve Atletico Madrid maçıyla Bilbao nereden çıktı? Atletico Madrid maçının geniş analizi diyeceğim ama yalan. Analiziyle kıssadan ise başlayalım. Evet, önemli bir maçtı bizim çünkü son iki maça kaldı iş. Çünkü arada maalesef doğru bir oyun, doğru bir tempo tutturamadığımızdan dolayı iş geldi. Atletico Madrid maçına dayandı. Bizim takım da sağ olsun biraz seviyor böyle son zorlu maçları ve son maçları oynamayı. Galatasaray'ımızın böyle bir eskilerden kalma minik bir alışkanlığı var diyelim. Ve Atletico Madrid Bilbao tövbe estağfurullah ya. Atletico Madrid maçı da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki keskin virajlarından bir tanesiydi ve ben adım gibi emindim ki Galatasaray'ımız bu maçta puan veya puanlar alacağına, hatta attığım tweette söylediklerimde bunların en güzel işareti hangi anlamda? İşte Antep'le berabere kalınmış bir ümitsizlik var. Takım ayak sürüyor. İyi şeyler yapmıyoruz. Transferler nerede? Dursun Özbek istifa. Ultra Aslan'ın çağrıları, Erden Timur sesleri, İbrahim Hatipoğlu istifa, Sayın Kavukçu istifa falan filan derken geldik zurnanın zırt dediği Atletico Madrid maçına. Aha, kuş coştu. Bugün kuşu da aldım yayına, beraber yorum yapıyoruz. Evet, haklısın, bak o da sinirlendi. Bu sinirlenme sesi eyvah diyor. Tehlikeli konulara giriyorsun da dikkat et diyor. O üç isime diyor. Çok dikkat et diyor. Haklısın kuşçum. Bodrum kuşumuzun adı. Bir muhabbet kuşu, mavi beyaz kendisi. Bodrum'un mavisinden alıyor rengini. İsim babası da o. Sevgili oğlum Can Barkın. Evet, bu küçük ve gereksiz bilgiyi de size verdikten sonra gelelim Atletico Madrid maçına. Ne yapmışız Atletico Madrid maçında diye şöyle kısaca bakacak olursak. Ben bu maçta hem Okan Buruk'un hem de oyuncuların daha istekli, daha arzulu çıkacağını, Antep maçına çok abanmadıklarını ve orada çok kendini yormadıklarını, sakatlanmak istemediklerini, vitrin maçı olarak gördükleri Atletico Madrid'de daha üstün performans vereceklerini biliyordum. Adım gibi de emindim. Açıkçası çok da şaşırmadım. Şöyle kısaca kadrolara bakacak olursak eğer, efendime söyleyeyim, Galatasaray'ımız çok enteresan şeyler, şimdi bazı arkadaşlar üzülecekler ama kusura bakmasınlar, üzülsünler yani. Yapacağım bir şey yok. Üzülecekler. Şu sayfada şöyle bir kendini toparlarsa. Biz efendim ilk 11'demiz 215 milyon euroluk bir takımla çıkmışız. Rakibimiz de 305 milyon euroluk bir takımla çıkmış. Bildiğiniz üzere biz geçen senelerde kendimizden 3'te 1, 5'te 1, 4'te 1 değerli, yani yarı değerinde takımlara maalesef elendik. Puanlar kaybettik ve Avrupa Ligi'nden elendik. Bunları hatırlatmama gerek yok. Değişik defalarca zaten ben bunları size anlattım. Gelelim şimdi işin parasal tarafını hallettik mi? Parasal tarafını hallettik. 4-4-2 dizilişiyle çıkan bir Atletico Madrid, 4-2-3-1 dizilişiyle çıkan da bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ımız Osimhen'in Avrupa'dan, Afrika Kupası'na gelmesiyle
ve bu maça kendini hazır etmesiyle, ki sakatlığı da vardı. Ne çıkmışız mesela orta sahada? Çok önemli. Torreira, Lemina çıkmışız. Sané, Yunus ve Barış çıkmışız. İleride Osimhen çıkmışız. Salah'ı, Sanchez, Abdülkerim ve Eren'le çıkmışız. Ve bu çıktığımız 11 ilk 10 dakika ezber futbolu iyi olan ve golü de bulan Madrid'e karşı bocalasa da golden sonra her Simeone takımı gibi çok atak düşünmeyip arka plana geçip önce takımı, rakibi tutayım, onları yorayım, sonra bir gol bulursam, ikinci golü bulursam ne ala düzenine hızlı adımlarla döndü. Durum böyle olunca da biz daha rahat oynamaya başladık. Tabii burada taraftara büyük bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü hakikaten taraftarımızın o ıslıkları falan filan insanların beynini yaktı. Bu arada iki hakeme de çok dikkat etmek gerekiyor. Uzun zamandan beri çünkü sürekli yapı var, hakem var, penaltımızı vermedi, elimizi vermedi, şuyu bunu vermedi falan filan diye konuşuyoruz. Hatta son maçta da oldu böyle bir pozisyon sistem maçında. İnanılmaz topu oynattı. Yani inanılmaz topu oynattı. Yani ikili mücadelelerde hiç yani sertlik olmadığı sürece doğru ikili mücadeleler oynattı. Oyunun temposunu kesmedi. Oyunu hızlandırmaya çalıştı. İnanılmaz güzel işler yaptı. Ümit ederim ki iki maçı da, hem City maçını hem Atletico maçını Türk hakemler seyreder ve kondisyon nedir, oyun okuma nedir, yer tutma nedir, maç nasıl idare edilir, kartlar nerede kullanılır, hangi pozisyonlarda kart çekilir gibi önemli konularda kendileri geliştirecekleri ders niteliğinde iki tane maç yönetimi gördük. Bence ben ikisinden de çok mutluyum. İkisi de hakikaten taraftar anlamında seyir zevkini yükseltti. Tabii bizim burada defolarımız ortaya çıktı. Tamam mı? Şimdi oraya gelmeden önce Atletico golü nasıl buldu? Hemen ona bir bakalım. Biz böyle buralarda kendimizi dörtlü savunduğumuzu düşünüyoruz. Tamam mı? Şuradan da birkaç kişi şuraya alalım. Abi adamlar, biz böyle kendimizi hadi 4-4-2 diziliyoruz çünkü biz genelde. Tamam mı? Savunmada. Bu dörtlü böyle dizildik ya. Nispeten işte hani yerşen kirşen böyle dizildiğimizi düşünün. Tamam mı? Babalar, adamlar, tamam mı? Şimdi şuralara geldiler. Şuralara geldiler. Bir tane de şuraya. Şurada Haaland diyelim. Pardon, özür dilerim. Atletico Madrid'de Sörloth, ki Sörloth'u tanıyoruz. Şimdi adamlar bu topu, şu topu, tamam mı? Şu yuvarlak şeyde bir kaldıramadım ha. Şu topu şimdi buraya kadar getiriyorlar, tamam mı? Şimdi buraya kanada iniyorlar. Ondan sonra bu arkadaki bek olsun. Şimdi bu hücumcunun önünde, şuralarda, kanadın önünde. Bu aslan parçası buradan bindiriyor. Diyorum şimdi bunun önüne verecek, bu orta kesecek. Buradan sıkıntı yaşayacağız. Hayır. Çünkü biz buradan bunun önünü açıyoruz. Buradan bazen Sané geliyor, ki hep geldi. Burada Barış gelmedi çoğunlukla ama Sané buradan geldi. Tamam mı? Ulan diyorsun bu buradan gelene kadar bu herif buradan orta kesecek. Hayır abi. Ne bunu kaçırıyor? Tamam mı? Bomboş herif. Ne buna kendi geliyor buradan orta kesiyor. Ne oldu? Niye biliyor musunuz? Çünkü bu adamlar geride. Tamam. Sadece içeride Sörloth var. Pozisyon almaya çalışan. Durum böyle olunca bu topu eveliyorlar, geveliyorlar. Böyle bir gezdiriyorlar. Fıtı fıtı. Yalandan paslar. Tekrar buraya getiriyorlar. Yani bizi bir buraya yatırıyor, kaldırıyor. Tamam mı? Böyle bir alıştırıyor yani. Ondan sonra alıştırdıktan sonra bu topu buraya gene getiriyorlar. Okey. Tamam mı abiciğim? Bir anda ondan sonra herkes içeri koşmaya başlıyor. Yerine almaya başlıyor. Anlıyorlar ki içeri bir orta gelecek. Tamam, herkes pozisyon oluyor. Tabii bizim defans buna hiç çalışmadığı ve alışık olmadığı için, tamamen bireysel beceriye kaldığı için içerisi. Anladın mı? Beklerle falan filan. Abiciğim herif buradan bunu atıyor pası. Bekliyor bunu. Çünkü buradan herkesin yerine geçmesini. Çünkü buradan dönen topları da bu ikisi alacak ya. Şu orta sahada alacak diyelim ya şöyle. Abi herif bekliyor. Bir yalancı koşu, bir bilmem ne, bir orta, kafa gol. Ki bunu maç başında 3 kere Atletico denedi. Getirdi buraya. Orta kesmeden gitti. Buraya getirdi. Orta kesmeden gitti. Buradan kim attı golü? Sağ açıkları attı. Haaland boş kaçığı yapınca bu tarafa. Burada lokum gibi herif bomboş kaldı. Arka direkte vurdu kafayı, gol oldu. Hemen buradan beyninizi çalıştırın. Kafaya çalıştırın. Nereye? Atletico Madrid'in, City'nin ilk pozisyonları. Atletico'nun ilk golü, City'nin ilk pozisyonu. Aynı şekilde soldan geldiler. Buradan geldiler. Bu sefer bu adam ondan sonra bunun kanada inmesini beklemeden
şu arkaya koşu yapan, yani ortaya doğru gelip arkaya doğru açılan, ki genelde buralarda takıldı Haaland. Koşup bu tarafa doğru koşu gösterip arkaya doğru açılan Haaland'ı buldu. Haaland çok güzel kafa vurdu fakat top dışarı gitti. Yani birebir Atletico'da yediğimiz golün aynısının ilk pozisyonda City'den zaten biz gördük. City dönem dönemde bunları devam etti açıkçası. Burada neyi görüyoruz? Galatasaray ne defans kurgusunda, ne orta saha kurgusunda, ne hücum kurgusunda maalesef oturmuş bir düzene sahip değil. Bunu artık herkes anladı. Bunu herkes anladı. 3 yaşındaki çocuk da anladı. 333 yaşındaki insan da anladı. Arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Zaten Okan Buruk'un şuraya kadar gelmesindeki eleştirilmesine gelmişse, şimdi onu korumaya çalışanlar Filvaki şunu, efendim işte 300 milyon euroluk bir kadro değeriyle en yüksek puanı alan takım. Efendim yaptığı işte bu transferler neticesinde bu kadar sakatla, bu kadar formsuz takımla Atletico ile berabere kaldı. Arkasından işte City ile zaten yenemeyeceğimiz belirliydi falan filan. Mesele bu değil. Anlatabiliyor muyum? Mesele hakikaten bu değil. Meseleyi hiç anlamayanlar var. Okan Buruk'u çok seviyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Hiç diyecek bir şey yok, tamam mı? Sizi ligde Fenerbahçe'yi yenmesi mutlu edebiliyor. Sizin vizyonunuz bu kadar olabilir. Anladın mı? Şu şekilde bakıyor olabilirsiniz. Fenerbahçe'yi yendi. Şampiyon olduk. Tamam abi. Avrupa'da ya Allah selamet versin abi. 2 ileri bir geri işte. Bak çocuk Liverpool'u yendi. Ajax'ı yendi. Yani tamam Frankfurt'tan 5 yedi ama yani çok daha bakmayın. Bak Atletico ile berabere kaldı iş sahasında, siz 5 yiyecek diyordunuz. Yani çok da kötü gitmiyor diye düşünebilirsiniz ama diğer taraftan şöyle kısaca baktığımızda 8 maç 3 galibiyet almışız. Ondan sonra Galatasaray'a 1 beraberlik almışız. 4 mağlubiyet almışız ve 10 puan toplamışız. 9 atmışız. 11 yemişiz. Son 4 Avrupa Kupası'nda 4 Avrupa maçında Llorente'nin kendi kalesine attığı golü saymazsak golümüz yok. Ve bu takım Galatasaray'ın Florya'sına mal olan bir takım. Bugüne kadar yapılan transferlerle bir Florya, bir Riva, bir Meşteköy daha yendi. Yani daha ne kadar paramız olacaktı bilmiyorum. Geçen gün bir WhatsApp yazışmasında yazdım. Keşke bir Florya'mız daha olsaydı daha başarılı olurduk diye. Çünkü hakikaten hala işin parayla, pulla olduğunu düşünüyorsunuz. Diğer taraftan Boda var, diğer taraftan Karadağ takımı var ki bunlar da 3 kuruşla olmuş takımlar. Hatta futbol bu kadar pas oyunu değilken, bu kadar estetikten uzak değilken daha iyi futbolcuların, bakın çok çok daha iyi futbolcuların olduğu 2000'li yıllarda, ki Arsenal'ın kadrosuna açıp bakarsanız o kadronun ne kadar muhteşem bir kadro olduğunu görürsünüz. Kalecisinden, forvetine, yedeklerinden teknik direktörüne kadar. Yani hepsi tek tek bir pırlanta. Sen o UEFA'ya namağlup geliyorsun. Mallorca'lar, Dortmund'lar, Leeds İngiltere üçüncüsü, Mallorca İspanya üçüncüsü, o dönem uçuyor kaçıyor. Eto'lar metolar falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Leeds gene uçuyor kaçıyor. Borussia her zaman zaten şampiyonluğu oynuyor falan. Yani namağlup geliyorsun. 4 tane elemeden geçiyorsun. Milan'ı yeniyorsun 3-2. Penaltı son dakika ve oradan geliyorsun. Bir de öyle bir şey var Şampiyonlar Ligi'nden. UEFA'da namağlup geliyorsun. Finalde Arsenal gibi uzay takımını yeniyorsun. Penaltılar yeniyorsun ve UEFA kupasını alıyorsun. Allah'tan o zamanlar sosyal medya yokmuş. Gerçekten yokmuş yani. Sonra yetmiyor. Yarı gücündeki bir kadroyla, elinde bayağı bir ahı gitmiş, ahı kalmış bir kadroyla 2 ay sonra, Ağustos'taydı ya, Temmuz sonu Ağustos başıydı galiba, Real Madrid yeniyorsun. Başka bir teknik direktörle. O zaman o da mı imkansızdı? Anlatabiliyor muyum? Yani imkanlı imkansız diye söylemeyin. Juventus'u burada yendiğimiz zaman da imkanlı imkansızdı. Yendik. Real Madrid'i de yendik. Yani Barcelona'yı da yendik. Lucescu zamanı Barcelona'nın sahasında 2-2 beraberler kaldık. Ya da işte son dakikada bize penaltı golüyle offside'den olan gollerle dediler ki bar olsaydı o zaman elenmezdik gibi ateş turlarından çıktığımız zamanlar da var arkadaşlar. Kimse Galatasaray'ın aklını, fikrini küçümsemesin, aklını başına alsın. Öncelikle aklını başına alsın. Her şey para demek değil. Galatasaray'da her şey para demek değildir. Bu tarafını bilelim. Şimdi Atletico Madrid maçı ile ilgili anlatacaklarım da çok bir şey yok. İlk
kez yani hemen her zamanki dediğim gibi topu doğru yere yani Salah ile buraya indirdiğimizde zaten pozisyon %90 gol oluyor. Hiçbir Galatasaray olmamasına rağmen bak taktiksel olarak yine rezaletiz. Bu orta Salah tarafından kesildiğinde şurada 2 tane Atletikolu var ve en yakın Galatasaraylı şuralarda bir yerdeydi. O da Osimhen'di ve buraya kesilen ortada bu pozisyonda ne arkadan Barış inebilmişti, ne Osimhen inebilmişti, ne Torreira gelebilmişti, ne Lemina gelebilmişti. Bomboş bir orta kesilmişti ki doğruydu. Atak son derece doğruydu ama içeri biz gene dolduramamıştık. Yani Llorente o ters vuruşu yapmasaydı Madrid'de biz o pozisyonda hiçbir şey olmayacaktı. Yani top arkadan tıngır mıngır çıkıp gidecekti. Tamam mı? Yani ondan sonraki zaten ikili mücadele, ıslıklar, bilmem neler. Sonrasında Simeone'nin oğlunu oyundan alamayışı, Sörlot'u alıp Griezmann'ı atması, 4-6-0'a dönüp skoru korumaya çalışması, kendini yormak istememesi, ıslıktan rahatsız olması, takımı böyle bir değişik bir oyun stiline çevirmesi ki buna rağmen Atletico çok iyi ataklar yaptı, çok iyi pozisyonlar buldu. Baktığımızda 15 tane şutu var. Bizim 7 şutumuz var her şeye rağmen. İsabetli 5 tane şutu var adamların. 26 ortası var. Bizim 43 tane uzaklaştırmamız var. 43 tane. Bakın çok büyük bir rakam bu. Bu 43 uzaklaştırma şu demek. Ya adamlar kontrayla geldi. Böyle tapada geldi. Biz son dakika topa girdik, vurduk, taca gitti, vurduk, ileri gitti. Ya da adamlar bizi ön alanda veya kitleyen bir pres yaptılar. Topu çıkartamadık. Kırmızı ol şimdi. Topu çıkartamıyoruz. Tamam mı? Apo'yla, Davidson'la falan filan. Buradan vur ileri, vur Uğurcan'la ileri. Yani 43 tane uzaklaştırma dediğimiz şey aslında bu. Okey. Yani 43 tane uzaklaştırma var. Onların 17 tane uzaklaştırması var. Yani bizim onlara yaptığımız presi onlar kırmış veya zor durumda hiç kalmamış. Biz ziyadesiyle zor durumda kalmışız Madrid'e karşı baktığımızda. İşte yani fizik üstünlüğümüzü kaybetmemiz, taktik üstünlüğümüzü kaybetmemiz, adamların ezber futbolu, yedekli dahi olsalar, kadroları düşük bir kalitede bile olsa, 300 milyon euroluk bir takımla bile çıkıyor olsalar sana, heriflerin robot düzenindeki bir oyun anlayışı var ve bunu ortaya sürüyorlar ve bundan da keyif duyuyorlar. Çünkü bu günün sonunda bu oynadıkları futbolla ne oluyor? Şampiyon oluyorlar, ikinci bitiriyorlar, üçüncü bitiriyorlar, Avrupa'yı zorluyorlar, Avrupa Ligi'ni zorluyorlar, oyuncu yetiştiriyorlar her şeyden önce. Ya Allah rızası için Fatih Hoca'dan beri yani en son Fatih Hoca'yı teknik direktörümüz oradan beri çıkan genç adam var mı ya? Allah'tan Burak Elmas'la beraber genç arkadaş, genç futbolcu, Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz mottosuyla yola çıkmışlar ki yani biz şu gün Yunus'u ne bileyim işte Bay'ı, Eren'i ki hani onu sonradan aldık ama hani o zaman da alınabilecekti. Yani ne bileyim işte genç adamları, Kerem'i Merem'i genç adamları konuşabiliyoruz ya. İşte Boya'ya falan aldık sattık. Anladın mı? İşte şeye gitti. Neydi o çocuğun adı ya? Belçika'ya giden çocuk var işte. Unuttum adını. Yani bütün bunlar olurken bak Fatih Terim zamanındaki ben çok kızıyordum futboluna. Çok diyordum ki yani 45 dakikada 5 atak yapıyorsun hocam. Yani 9 dakikada bir atak yapıyorsun. Yani topu o kadar evirip çeviriyoruz, o kadar evirip çeviriyoruz ki atak yapmayı unutuyoruz yani. Gerçekten bir dönem öyleydi yani. Atak yapmayı unutuyorduk yani. Kapalı defansı açacağız diye. Sola sağa öğrenmiş hocam da şimdi tike taka yapayım ben de diye. Bir topu sola çeviriyordu, bir sağa çeviriyordu. Bir sola çeviriyordu, bir sağa çeviriyordu. Geri çekiyordu, ileri çekiyordu. Maç 800 pasla bitiriyorduk 1-0. 900 pasla bitiriyorduk 2-0. 1000 pasla bitiriyorduk 3-0 falan yani anladın mı? Böyle bir baş ağrısı yaşadık o dönemde. Ama Allah'tan o dönem aldığımız gençler varmış ki biz biraz omurgamızı koruyabildik. Peki Okan Buruk'un 4. senesinde kaç tane genç arkadaşı kazanabildik? 0. Kaç tane futbolcu transfer ettik? 55. Kaç para harcadık? 350. Tamam. Yani alınan satılan oyuncuların haddi hesabı yok. Bak alınan satılan oyuncuların artık haddi hesabı yok. Yani listesi bile yok ya. Ve bundan kimse bir utanç duymuyor arkadaş Galatasaray'da. Kimse bir utanç duymuyor. Ve hala da fiyatına bakmadan, kalitesine bakmadan adam alacağız diyebilen bir Okan Buruk var. Yani hakikaten çok ilginç ya.
Vallahi hakikaten çok ilginç yani. Ben bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. Ne diyeyim ki valla. Yani insan gerçekten şaşırıyor. Hala da transfer. Neymiş efendim? Transferler nerede? Ya nerede? Nerede? Orada. Florya'nın temelinde. Kazınca alacağız onu da. Oradan çıkacak gömü var. Oradan alacağız. Yani parası mı var zannediyorsunuz ki Galatasaray'ın alsın? Yani işte iki tane transfer yaptık. Ne aldık? Ya işte almışız. Aldıklarımız önemli değil. Şimdi de şey başladı yönetim. Okan Buruk'u mu satıyor? Okan Buruk'un Signo transferinden dolayı başkanlığı arası açık. İşte Yusuf Demir satacaktık. Niye kadroya girdi? Onu öyle yapacaktık. Niye buraya girdi? Yani abuk sabuk işler. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında olan bir şey yok. Sonrasındaki olanlar gayet ortada. E, nedir olanlar? Gayet kısa bir öz söyleyelim. Çıkıyorsun ondan sonra City maçında dediğim gibi adamlar seni yedek kadrosuyla bile un ufak edip evine gönderiyor. Çünkü taraftar ıslığı yok. Orada taraftar gücün yok. Osimhen ya. Ya Osimhen abi Osimhen. Ben dedim bu adam dedim Türkiye'ye almayın. Uçar kaçan adam. Napoli'de işte kendi Afrika Kupası'ndaki takımında oynarken ya herif yani şuradan böyle bir depara kalkışı var Napoli'de yanlış hatırlamıyorsam. Yani topu şuraya atıyorlar, tamam mı? Topu şuraya atıyorlar kaleciye doğru. Herifin şuradan bir koşuşu var. Geri topu heriften önce alıp gidip gol yapışı falan var. Uçuyor herif yani. Geldiğinde de uçuyordu. Hatırlarsınız oraya pres, oraya pres, oraya pres, uçan, kaçan, hoplayan, zıplayan bir adam. City maçına ne oldu babalar? Ne oldu City maçında? Ha? Böyle gidiyoruz. Ha? Ne oldu? Şu topu da önümüze alalım. Buradayız. Şu pozisyondayız. Şöyleyiz. 2'ye 1'dik galiba orada. Evet. Şu pozisyonda gidemedi. Gidemedi lan. Gidemedi oğlum adam. Koşamadı. Adam şu topu buradan alıp sürüp normalde eski Osimhen şu topu burada alır. Buradan böyle ok gibi gider. Ne defans kalır ne sane kalır. Buradan böyle topla gider. Kalecinin içinden geçer gol olurdu. Eski Osimhen bunu yapardı bunu. Garibim topu süremediği gibi pas atmayı bile beceremedi. Artık idman kalitesizliğinin dibinin göstergesidir bu. Bu pozisyonla maç içinde Okan Buruk'a soramayan oradaki kendini özür dileyerek gazeteci olduğunu iddia eden, muhabir olduğunu iddia eden, futbol emekçisi olduğunu iddia eden kişilere de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 2,5 dakikalık maç sonu röportajı var. Efendim bundan sonra kim çıksın istiyorsunuz? İşte Okan Buruk içeride tembihlemişler sakın soru sormayın diye. Hocanızın morali bozuk diye. Niye sormuyorsun kardeşim? Fatih Terim'e soruyorsun. Yeri geliyor. Tudor'un içinden geçiyorsun. Mancini'yi yerin dibine gömüyorsun. Prandelli'yi canlı canlı mezara sokuyorsun. Daha söyleyeyim mi? Ne oldu Okan Bey'in yanındaki yardımcısından mı korktunuz? Kim size uf yaparız dedi? Niye sormuyorsun kardeşim bu Osimhen niye koşamadı bu adam? Sen niye Apo'nun tarafında duran Haaland burada dörtlü defansta şurada dörtlü defansta Haaland kendini sürekli Apo tarafına atıyor. Değiş burada abi Davidson'la. Değiş. Davidson'u bire ver herife. Buraya libero at Apo'yu. Ver buna. Ne oldu? Atletico maçında starmış. Ne stardı Atletico maçında? Ya, yapamadım o yayını. Sesim çıkmıyordu. Yapamadım o yayını. Ah yapabilseydim ben. Nasıl içinden geçecektim hepinizin? Ah. Neymiş? Apo Gil Karma'ya seçilmiş ha. 4 tane hatalı pası var çıkarken. 4 tane. Apo'nun. Ne yapmış Apo? Bir önceki maçta. Atletico Madrid maçında. 4 tane hatalı pası var. Gol yiyorduk onun yüzünden. 4 tane savunamadığı pozisyon var. 3 tane kurtardığı kritik pozisyon var. Geri kalanı zaten Sörloth çıktıktan beri defans yok. Defans yapmadı. 60'tan itibaren zaten Apo'yla Davidson'a iş yapacak bir durum düşmedi. 4-6-0 oynadı Atletico. Ne anlatıyorsunuz siz Griezmann'la ya? Kanat bindirmelerine başladılar. İşte öyle 4-6-0 takıldılar. Hiçbir şey yok. Forvet mi vardı? Lan Haaland bak. Ne oldu? 25 yaşındaki 200 milyon euroluk Haaland. Yok ya. Zen Osimhen'in de aynısı. Sen 75 verdin Osimhen'e.
Anlatma Osimhen mi 10 kere Osimhen. Abi Allah cezasını vermesin. O herifte bir numara yok. Kalas o. Ha? Kalas dibine girdi topun. Senin Osimhen'in orta sahadan top sürüp adam atamadı. Herif gitti çatır 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 koştu. İkisi aynı yaşta. Senin antrenmanını yiyen Osimhen döküldü. Atletico antrenmanını yiyen Haaland uçtu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sen yaz. Serdar Kelleci adam maç öncesi kadroları gördüğünde delirmiş. Delirmiş lan. Delirmiş adam yani. Adam kahin gibi maçı okutmuş. Kahin gibi kadroyu görür gelmez maçı okuyor. Diyor ki adamlar kanatlardan gelecekler. Kanatlardan bize ortalarla ters durumda düşürecekler. Orta alanda sertlikle bizi yıldıracaklar. Kanatlara topu indirecekler. Kanatlardan buldukları ortalarla da bizi yıkacaklar diyor. Herifler bizi yıkıyor kardeşim. Ya ne kadar zor değil mi ya? Allah rızası için ya. Bak defans yapıyorsun. Bak Galatasaray'ımız defans yapıyor şimdi. Dörtlü burada. Allah rızası için. Dörtlü beşli dizilmişiz içeri. Koy herkesi içeri. Herifler buradan geliyorlar. Tamam mı? Ondan sonra şunu da al dışarı. Bunu da al dışarı. Nerede bu? Heh. Al bunları dışarı. Bir tane şurada şunu da koy buraya. Bazen böyle bir beşli falan dizildik yani. Tamam mı? Top da burada. Herifler de burada. Şurada. Abi Haaland bak. Haaland şuradan koşuyor. Tamam mı? Sen buradan böyle gidiyorsun. Bu herif gelmiş. Buradan nerede ver şu topu? Heh. Buradan bu herife topu aktarıyor. Buradan boşta. Sen buradan koşuyorsun. Çizgi yapmışsın. Bütün kademe anlayışı kaybolmuş. Orta sahayı buraya bırakmışsın. Şurada bir tane adam var. 3 kişiler ha. Bir de buradan adam geliyor. Bu kadar. Şu topu herifin ayağına atıyor. Herif de buradan boş kaleye topu atıyor. Senelerce söyledim. Buraya in. Ya buraya çıkartırsın gol olur. Atletico Madrid maçı. Ya buraya çıkartırsın gol olur. Adamlar bize çalışmamız, atmamız gereken topu attı. Allah'ım ne kadar zor şeyler yaptılar ya. Yani 1 milyon euroluk takım ya ne kadar zor futbol oynadılar ya. Böyle adam aldı topu çalımladı böyle Ronaldo gibi Messi gibi aldı 800 kişiyi geçti boş kaleye gol attı değil mi? Hiç öyle bir şey yok. Tık 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 pas getiriyor bekliyor. Burada ayağında topu tutuyor bekliyor. Buradan adamı kaçırıyor. Herifi yere oturtuyor. Nefeslendiriyor. Senin oturmanı sağlıyor. Seni bir oturtuyor yerine. Bir bakıyor. Satranç gibi herifler lan. Böyle izliyorsun yani. Antrenmanda izler gibi izliyorsun. Herifler antrenmanda bile o kadar rahat koşup gelmemişlerdi. İkili mücadelelerde hızlı. Koşuda hızlı. Deparda hızlı. Hızlı. İndiriyor, yıkıyor, geçiyor, pas atıyor. Pasların hiçbir tanesi böyle alengirli alıp da işte doku. Ne oldu? Herif Senegalli. Belçika'dan almışlar herifi dokuyu. Sakatlanıp çıkmasa 5 yemiştik biz Atlet City'den. Doku. Bulacağın şey senin doku. Anladın mı? Bul dokuyu. Doku halıyı. Doku. Ne kadar zor bir doku bulmak ya. Ya Afrika kaynıyor bunlardan arkadaşım. Avrupa kaynıyor o heriflerden ya. 300-500 liralık adam. Niye? Sen Singo alıyorsun. 35 milyon veriyorsun. Herif nerede? Sakat. Niye? Zamandan önce döndürmüşüz. Neden? O maçta ihtiyacımız varmış. Sebep? Sebep? Yok. Adam nerede? Belki futbol hayatı bitti. Bilmiyoruz. 35 milyonumuz çöpe gitti. Sorumlusu kim? Kimse. Sorumlusu kim? Kimse. Galatasaray'ın parası çöpe gidiyor. Sengin denen bir adamla ne olacağı belli değil. Dönüp dönmeyeceği belli değil. Adresinin ne olacağı belli değil. Adres sakatlığı. Adam 2,5 aydır ortalıklarda yok. Çok bel bağladığın adam. Ne o sonuç? Erken döndürdük. Okan hocam öyle diyor. Erken döndürdük. Yazdı. Döndürme. Döndürmeseydin hocam ya. Ben mi döndürdüm? Ben mi dön dedim? Ben mi dön dedim? Ha, bir de İngiltere geceleri iddiaları var. Teknik ekip ve bazı yöneticiler İngiltere akşamını atmışlar. Birkaç gece kulübü varmış önemli. Oraya da gelmeden görmeden dönmeyelim dememişler. Geldik gördük eğlendik yapmışlar iddialara göre. İnşallah doğru değildir ama doğruysa da zaten bu onlara büyük yazar. Gereği de ümit ediyorum ki en kısa sürede yapılır. Ha diğer taraftan mesela bak 2 tane olay gerçekleşti Galatasaray'da. Çok önemli 2 olay. Bugüne kadar çok nadiren yapılan 2 tane olay. Bir tane hani hep diyoruz ya benim de hep söyledim işte yardımcı al. İşte mesela Ergin Hoca'nın yardımcısını al o devam etsin. Evet Yakup 840 Hoca'yı aldık. Ergin Hoca'nın yardımcısı ki milli takımda da birinci yardımcısı. Maalesef
Yakup Hoca birinci antrenör olmayı hiç istememiş, hiç hedeflememiş, hiç öyle bir ihtiyacı olmamış diyelim. İşte Galatasaray'ı bir finale çıkarttı falan. Elindeki kadroya laf edenler oldu. 5 transfer yapılsa daha iyi olur diyenler oldu. Hayır Yakup Hoca bu takımdan ruhunu çekmiş diyenler oldu. O oldu, bu oldu, şu oldu falan filan derken abi bir tane İtalyan geldi. Deli bir İtalyan geldi abi. Deli İtalyan 5 Ocak'ta iş maçı yaptı. Bugün ayın 30'u. Herif 25 günde böyle 4-5 maç falan kazandı. O leş takımla. O olmayacak takımla. O kazanılmayacak denen takımla. Savunma yapmaya başladı takım. Vay mamma mia ya. Vay mamma mia. Türkler geldi durumu ya. Herif uçurdu takımı ve inat etti. 2 tane Türk çocuk yetiştiriyor şu anda. Can'ı oyuna atıyor. Turan'ı, Burak'ı oyuna atıyor. 2 tane Türk, 3 Türk'le oynuyor bir de. Maçın en kritik zamanlarında ve bunu da yazan utanmaz basketbol yorumcuları var sözüm ona. Neymiş efendim 2 tane Türk oynatmış. Ne yapacaktı? Ne yapacaktı? Oynatmayacak mı Türk çocuklarını? Oynamasın bu takımda Türk çocukları. Ne yapacak Türk çocukları? Evet, en kritik yerlerde Türk çocuklarına gelmiş maçı veriyormuş. Sana ne? Türk düşmanı mısın sen? Türk düşmanı mısın kardeşim? Oynayacak o çocuklar da. Galatasaray forması giyiyorsa herkes oynayacak. Nasıl ki ben A takımda, futbol A takımlarda genç çocuklar oynasın diyorsam orada da genç, yaşlı, ihtiyar önemli değil. O çocuklar oynayacak kardeşim. Bu kadar basit. İşinize geliyorsa. O taboka aklınızı ermiyor. Ondan sonra ne olacak? 8 tane İngiliz'de, Amerika'da mı oynayacağız bütün maçı? Terbiyesiz herifler. Basketbolda bir tane İtalyan koç aldın. Herif bir anda momentumu değiştirdi. Voleybol erkeklere bir tane adam aldı. Herif namağlup gidiyor neredeyse. 8'e 8'e gidiyor. Muhteşem ya. Aynı takım Türk'ün elindeyken oynadığı oyun, Türk'ün elindeyken aldığı sonuçlar. İtalyan'a veriyorsun. Herif 2 haftada mucize yaratıyor. Niye? Çünkü sihirli değnek var. Tabii. Sihirli değnek var İtalyan'ın elinde. O okus pokus yapıyor. Ragazzi diyor. Giocare diyor. Molto bene diyor. Ondan sonra tak şiir pıt koyuyor gidiyor. İtalyan geldi voleybol erkekleri başına. O da öyle diyor. Che bello giorno diyor. Ale diyor. Mamma mia diyor. Oynatıyor. Değil mi? Allah Allah ya. İşte Türk antrenörlere bu yüzden kızıyorum. Kendinizi geliştirmiyorsunuz. Kendinizi bir bok zannediyorsunuz. Bok çukurunda öleceksiniz. Bok çukurunda öleceksiniz. Hala kendinizi bir bok zannediyorsunuz. Oturursunuz kıraathanede, elinize sigarayı da alırsınız. Önce de bir tane çay koyarsınız, anlatırsınız. Ya benim çalıştırdığım takım işte bu. Biliyordum zaten ben bu takımın böyle oynayacağını. İşte zaten biz çalıştırdığımız için takım bu kadar iyi. Bize bıraksalardı da zaten biz bunu oynatırdık da. Oynatsaydın. Oynatsaydın hacı. Çalıştırsaydın sen de aynı şekilde. Ne yaptı İtalya? Ne yaptı İtalyanlar geldi de ne yaptı yani? Kendi dili değil, ana vatanı değil. Adaptasyon sorununu aştı adamlar kısa bir sürede. Takımı tanıdılar, ligi tanıdılar. Bak Allah'ın işine ya. Adamlar ne kadar çok şeyi çürüttü bir anda görüyor musun? Ne kadar çok şeyi çürüttü adamlar. Adam yabancıdan teknik direktör olmaz oldu. Yabancı koç senin ligini bilmez bildi. Yabancı koç uyum sağlayamaz sağladı. Efendim yabancı koç kendi dilinde motivasyon yapamaz yaptı. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor oğlum bu iş? Niye Türk yapamıyor? Çalışmıyor çünkü. Türk, çalış, öğün, güven demiş Atatürk. Siz tembellik. İş bitsin, eve gideyim, kebap yiyeyim, kızlarla dolaşayım, aleme gideyim, 2 tane maç seyredeyim, rapor çıkartayım. Antrenman programını bir yerden gördüm, çok güzelmiş. Ya Okan Buruk, aynısı senin için de geçerli. Ver bu takımı bir İtalyanın eline, ver bu takımı Mancini'nin eline. Bak 2 hafta sonra gör ne oluyor. Bak 2 hafta sonra gör bu takım ne oynuyor. Ama bütün takımı İtalyanlardan kuracaksınız. Yani bir tane yerli olmayacak içinde. Anladın mı? A'dan Z'ye o takımı İtalyanlar yönetecek. Ya, bak ne oluyor gör. Ne oynamaya başlıyoruz. Ne oldu Barış City maçında? 30. dakikada dili dışarılardaydı. İki mücadelenin hepsini kaybetti. Depar atıyor. Herif arkadan girip deparını alıyor. 5 metre arkadan koşmaya başlıyor Bekon'la beraber. Barış'ı alıyor aşağıya. Bir tane atak yapamadı Barış. Ne oldu?
İlkay'la çıkıyorsun ya. Niye? Onara mı ettin İlkay'ı? Sana ne? Galatasaray takımın teknik direktörü değil misin sen? İlkay onerasyonu mu? İlkay'la de koysaydın bari. 4-4-2 çıksaydık. Niye çıkmadın ki? Ha? Ne gerek vardı ki? Eski yüz sisteme döndüğünde tek o forvet çıkıyorsun. Çıksaydın ama babaannem, korkmuyorum ben. Herkesi de atıyorum sahaya. Bütün büyük ayaklara ihtiyacı var. Icardi, Osimhen, İlkay. Tamam. Leminalar falan. Ya Sara, İlkay, Lemina. Müthiş ya. Yani bu başka bir şey yani. Bu nasıl anlatılır? Nasıl anlatılır bilmiyorum ya. Vallahi dilim ayağım yani. Kadroyu gördüm ben zaten, dedim eyvah dedim ya. Vallahi eyvah dedim yani. Şaka kabilindendi. O yüzden herkes transferler nerede diyor. Maalesef. Maalesef. Sebep ne biliyor musunuz? Çünkü gelecek adamın o 3 aylık bir önceki takımdan alacağı kondisyon, bir önceki takımdan alacağı ne diyelim ona, bilgi birikimiyle, öğretisiyle Okan Buruk antrenmanında körelene kadar ki olan süreçte biz bir kazanım sağlayacağımız için herkes o yüzden transfer diye kıçını yırtıyor. Anladın mı? Çünkü kimse Okan Buruk'un taktik dehasına şey yapmıyor. Ha, bu arada bir şey çalışıyoruz. Bak, çalışmıyor değiliz. Allah için. Allah için. Bu arada internet kopup duruyor. Ne çalışıyoruz? Şimdi bunu öğrenmişiz. Şimdi topla çıkacağız ya. Ondan sonracığıma işte burada Sane falan filan. Buraya Salah'ı atıp buraya İlkay'ı indirip bize yapılanı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi defanstan çıkıyoruz. Topu ondan sonra buradan Salah'ı atıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra Salah'ı tekte buraya inen Lemina veya İlkay ile oynuyor. İlkay da gene tekte uzun vurarak buradan Sané'yi, buradan Barış'ı, işte ileriden Osimhen'i diyelim. Osimhen'i kaçırmaya çalışıyor. Böyle bir üçgen kurmuşuz. Bu aralar onu oynuyoruz. Perfectamente. Perfectamente. Bunu yapıyoruz yani arada. Ön alan pres yapamadık, onu yapamadık. Bunu efendim. Gelelim zırnanın zırt dediği yere. Efendim, City 583 milyonluk takımla karşımıza çıkarken biz 214.750'lik bir takımla kendilerine karşı çıkmışız. Tabii burada Gündoğan, Lemina yani muhteşem ikinci yarı Torreira'nın geç girmesi. Bak, ikinci yarının başına da sokmuyorsun Okan Buruk. Yani bu o kadar büyük bir rezalet ki. Yani bak, ne anlamda biliyor musun rezalet? Ya sen şunu görüyorsun. Diyorsun ki ulan bu takım 2'yi yedi. Ortada dökülüyoruz. İlkay'dan verim alamıyorum. Ortayı sertleştirmem lazım. Apo tarafı Haaland'la çorba oldu, hoşaf oldu. Benim bir taktik düzenleme yapmam lazım. Hiç yoksa ya Sara, Torreira ya İlkay, Torreira değişikliği %1 milyon şartlı. Zaten bu Torreira meselesine de bir gıcık var. Adama 2 ay sakat, 1 ay sakat dedin. Niyeyse. Burnunu mu sürttürdün, ne yaptın anlamıyorum. Ondan sonra dedin ki bir maç sonra 45 dakikada girdi, herif atom karınca gibi koşuyor. Sakatlık makatlık yokmuş ki biz bu hikayeleri daha önce de dinledik. Tabii sonra da bir gün maç sonu sorulmuştu, sakat mısın sen diye. Yok, sakat değilim hocam, izin verirse oynayacağım, benim sakatlığım yok demişti. Hatırlıyorsanız yani böyle şeyler olmuştu yani. İkinci yarının hemen başında bu değişikliklerin olması gerekiyordu ki sen maça istiyorum, arzuluyorum, bir teknik değişiklik getiriyorum, bir sertlik getiriyorum. Hani tamam, belki 2-2'yi bulamam ama bir gol bulurum. Belki ümitlenirim, bir gol daha bulurum. Biraz oyunu tutarım. Hani oyunu okuyorum, oyunu görüyorum. Müdahale ediyorum. Eksiklerimi anladım. Yanlış bir kadroyla çıkmışım. Gereğini yapacağım. Ya da yaptım. Yanlışımdan döndüm hemen 45'te. Kaçta değişiklik? 70'te, 68'de. Hala yan tarafta 60'ta çağırıp 10 dakika böyle bir İrfan anlatıyor. Yetmiyor, Okan çağırıyor, anlatıyor. Sanki bir bok oynuyoruz da, affedersiniz. Sanki bir bok oynuyoruz da anlatıyorlar böyle, ne anlatıyorlarsa. Dün akşam içtikleri kokteyllerin fiyatını mı anlatıyorlar orada herhalde? Oradan ben bunu içtim, sen bunu içtin, sen bunu bana çaktın. Ben buradan yine kaç sterlin içeri girdim, onu mu anlatıyor? Girenler kim? 68'de oyuna girenler. Yunus, Torreira, Eren Elmalı. Çıkanlar kim? 68'de bardakçı. Bütün maç Haaland'a karşı zorlanan İlkay Gündoğan.
Sövülmedik yeri kalmadı adamın ki ben geldiğinde sövüleceğini söylemiştim. Barış Alper Yılmaz maç içerisinde hiçbir etkinliğini görmediğimiz. Sonra da 80'de Leroy Sané değişikliği ki sakatlandı sanırım. Maç içinde inanılmaz yoruldu. Hem Atletico Madrid maçında müthiş işler yaptı. Hem bu maçta müthiş işler yaptı. Bak müthiş işler yaptı. Yani kimsenin koşmadığı yerlere koştu. Herif 3 kişilik falan oynadı yani. Allah bin kere razı olsun. Ve 22 milyon maaşlı Sayın Osimhen'se depar atamadı. Ayhan'la değiştirmişti. Sonra 86'da Mario Icardi oyuna girdi. Gabriel Sarı'nın yerine. Niye böyle bir değişiklik yaptık diyecek olursanız işte öyle. İşte öyle. Olur bazen yapar. Ve hoca 4-4-2'ye döndü 86'da. O 10 dakikada uzatmalarda 5 dakika verse 86-95 söyle adını bir 10 dakikada 2 gol bulurum ben Icardi'yle. Bak ne kadar korkusuzum. Ey taraftar görüyor musun'a geldi. Çünkü zaten o ana kadar 37, 67 ve 82'de değişiklikler yaptılar. 37'de kafayla çarpışan Doku sakatlanan Doku çıktı. Onun yerine Foden girdi. 67'de Narmuş çıktı. Omar Narmuş çıktı. Rejinders girmiş. 82'de de Çerki çıkmış. Gonzales girmiş. Bu arada Abdülkadir Kusanov diye bir herif var. Azeri arkadaş. Senin bulup çıkartman gereken adamları İngiliz takımı bulup çıkartıp defansın ortasına koyuyor. 3 kuruşluk adamı sen ıslıklarsın. Anasını avradına söversin. Adam Kusanov diye bir aranı oynatıyor. Buluyor musun sen böyle uzak doğu? Kaç kere söyledim gidin dedim. Azerbaycan'dan bulun, gidin Malezya'dan futbolcu bulun, adamların sponsorlarını bulun, Galatasaray'a getirin. Bir ara Japonlar geldi, Koreliler geldi. Bak bizde bu adamlar uzak doğular geliyor, bizim formalarımızı alıyor, maçları seyrediyor. Bu herifler böyle bir deli. Sen Galatasaray gibi Türkiye'nin ilk ve tek Müslüman UEFA ve Süper Kupası almış takımına 2 tane Malezya'dan atıyorum, Kore'den atıyorum, işte Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan sallıyorum şu anda. Karabağ takımının en iyisini alıp getir koysana. Adamları buraya motive etsene. Adamlara para kazandırma yöntemi bulsana. Aldığın adamların hepsi çürük çarık çıkıyor bütün sponsorların. Sicilleri ortada. Hepsi sicilleri bozuk. Gene birisi sponsorlarımızdan sıkıntılar yaşıyormuş. Ne kadar sıkıntılı adam var. Maşallah. Hepsi içeride. Yani hepsi içeride. Neyse. Anlatabiliyor muyum? Okan Buruk. Anlatabiliyor muyum? Futbol aklı olan Sayın Dursun Aydın Özbek abi. Anlıyor musunuz abiciğim? Hep söylüyorum. Kendi şirketinde liyakatsiz adama nasıl görev vermiyorsanız, kendi şirketlerinizi yönetirken hiçbiriniz liyakatsiz insanlara görev vermiyorsanız, Galatasaray Spor Kulübü de sizin babanızın malı değil, hiçbirimizin babasının malı değil. Hepimiz burada yolcuyuz. Hancı kulüp sürdürülebilir bir yapı sağlamak, bu takıma sadece arsa satarak, inşaat yaparak, efendime söyleyeyim onu bunu yaparak para sokamazsınız. Hala faaliyet zararınız trilyonlar. Hala faaliyet zararımız trilyonlar. Daha da bakalım ne kadar faaliyet zararı yapacak. Yani faaliyet zararı ne biliyor musunuz? Yaptığın işten zarar etmek. Yani sen bu malı üretiyorsun bunu. Tamam mı? Bunu 50 liraya üretiyorsun. Ya da 100 liraya üretiyorsun diyeyim. 50 liraya satıyorsun. Ve bundan zarar ediyorsun. Ama bunu üretmeye devam ediyorsun. Çünkü ana işin bunu üretmek. Anladın mı? Bunu üretmek. Bunu üretiyorsun, satıyorsun ve bundan zarar ediyorsun. Niye? Çünkü bunu üretirken aldığın ham madde yanlış, bunu pazarlarken yaptığı fiyat politikası yanlış, bunu üreten usta yanlış, her şey yanlış. Anladın mı? Bunu üretiyorsun, satıyorsun ve bu sattığın maldan zarar ediyorsun. Faaliyet zararı bu. Asıl yaptığın iş. Galatasaray asıl yaptığı iş değil. Spor yapmaktan zarar ediyor. Futboldan zarar ediyor. Niye? Çünkü Okan Bey 350 milyonluk transfer yapar. 55 tane adam alır. Aldığı adamları ya sakatlar ya çöp eder. Elinden çıkarmak için göbek atar ki aldıklarında bir sürü kendi istedi. Anyonyolar, Cuesta'lar, ne bileyim işte bir tek yokluktan ve son dakika oldukları için Endombele çekilmiş. Bir de Serci çekildi galiba sağ bek ki hiç göremedik kendisi, hiç oynamadı. Neyse uzun lafın kısası. Bu takımın Avrupa'da gelebileceği nokta burası değildi. Bu kadro doğru çalıştırılsaydı, doğru antren edilseydi, doğru bir takımın yani doğru bir teknik ekibin elinde olsaydı, evet ilk 24'e değil belki
ilk 18'e kalırdı. Daha doğru bir futbol oynardı. Ve işte böyle Antep'le mesela beraber belki kalırdık gene ama o kadar da kötü bir futbol oynayarak kalmazdık. Ya da işte ilk yarısını Allah evlere şenlik oynadığımız Karagümrük maçı gibi olmazdı. İşte bir gol yemezdik mesela. Yani daha net bir skorla alırdık orayı. Yani 3-1 aldık ama hani ikinci yarı bir kendine geldi. Tamam gene konsantre olamadığımız Olimpiyat Stadı'nda oynadık belki maçı ama yani ne diyeyim ki yani? Ne diyeyim? Diyecekleri bu kadar. Yani İtalyan geliyor yapıyor. Maalesef Türkler yapamıyor. Acilen Türk teknik adamlarının, Türk koçlarının kendilerini bir an önce Avrupa'ya mı atarlar, yabancı bir ekibin altına mı atarlar, ne yaparlar bilmiyorum. Kendilerini ivedilikle geliştirmeleri gerekiyor. Tamam. Yani coaching olarak kendilerini geliştir. Bak Ergin Ataman kendini Amerika'da geliştirdi. Tamam. Evet onun da egosu çok yüksek bir adam ama geliştirmekten de kendini geri durmuyor. Kaybediyor, kazanıyor ama kendini bir noktada geliştiriyor. Ama onun yardımcısı yeteri kadar kendini geliştirememiş. Bizde 1,5 senede yaptıkları ortada. Okey? Basit. Bizim paramız yok. Bitti. Florya'dan gelecek para da zaten şu anki borçlara gidiyor. Hala kredi çekmeye başladık Bankalar Birliği'nden çıktığımız için. Ve arkadaşlar paramız yok. Siz 20 bin liraya bilet bugün alıyorsunuz. Önümüzdeki sene 30 bin liraya bilet alacaksınız. Bu sene 5 bin liraya forma alıyorsunuz. Önümüzdeki sene 10 bin liraya forma alacaksınız. Bu sene kombinenizi 30 bin liraya yeniliyorsunuz. Önümüzdeki sene 50 bin liraya yenileceksiniz. Yenileyemeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray uçuruma doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Öyle kasada para var. Yok kar ettik, bilmem ne ettik falan bunlar. Bunların hepsi göz boyam. Çünkü o bilançolar içerisinde daha sonraki yapılan harcamalar yok. Bir tablo vardı. Tablonun içerisinde yayın geliri diye bir şey vardı. Akıllara zarar. 344 milyon lira. Yanlış hatırlamıyorsam bir yılda Kasım'dan Kasım'a 344 milyon lira. Yani e, hesap makinesini açayım. 344 bölü 50 eşittir 6,8. 7 milyon hadi. 7 milyon avrocuk. Ben ne diyordum? Bundan önceki yayınlarında Türkiye'de liginde kaçınız değilseniz şampiyon da olsanız kazanacağınız para 7-8 hadi 9 milyon olsun. Hadi 10 milyon olsun diyordum. Bugüne kadar Avrupa'dan kazandığımız para kaç? 45. 7.45 daha 52. Osimhen'in bonservis parası çıktı mı? Çıkmadı. Osimhen'in maaşı çıktı mı? Çıktı. Takımın maaşı çıktı mı? Çıkmadı. 150 milyon lira maaş ödüyoruz şu anda. Vergiler dahil. Çıkmış mı? Çıkmamış. Neyi çıkmış? Sapı çıkmış. Elinde kalmış. Böyle yerleri süpürüyorsun. Ben diye çıkmış sapı. Aa, sapı elinde kalmış. Anladınız mı babalar? Sapı elinde kalır Galatasaray'ın ilerleyen dönemde. Anladın? 7-8 milyon Türkiye yayınlanan para. 2 milyon işte şampiyonluk bonusu al. 10 milyon para kazan Türkiye Ligi'nde. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nden de 45 milyon lira para kazan. Ne anladım ben bu işte? Hani çok büyük paralar kazanıyorduk biz Şampiyonlar Ligi'ne gelince şampiyon olunca şampiyon olmak için işte para harcıyorduk. Çünkü fazlasıyla bize misliyle gelecekti. Ne oldu? Bu yalan da söndü. Bu balon da söndü. Ne oldu? Efendim, kuvvetle muhtemel duyumlarımıza göre bir iki transfer daha yapma hazırlığındalar. Kuvvetle muhtemel de onlar da satın alma olmayacak da satın alma opsiyonlu kiralama gibi olacak. Yani şu ankiler gibi çünkü Dursun Başkan para harcamak istemiyor seçim arifesinde. Bilançonun terse dönmesini, Mayıs'ta verecekleri bilançonun terse dönmesini istemiyor. Bu sebepten de mümkün olduğunca para harcamak istemiyor. Bonservisi olunca alınacağını düşünmüyorum. Levent Bey yönetimi kurtarmak için işte söyle adını müthiş bir adam gelecek, müthiş bir adam gelecek demiş. Herhalde Messi ile Salah'ı indirecekler. Yani olacak iş değil. Yani olacak iş değil. Gelse de ne olur zaten. Olacağı da bir şey yok. Galatasaray Avrupa'da işte Juventus'la eşleşti. Hayırlara vesile olsun. Juventus'u severiz. Her zaman yendik. Yeneriz. Gene de yenebiliriz. Gene de doğru oynarsak, doğru bir oyun şablonunu oturtursak yenemeyeceğimiz takım yok. İçeride oynayacağımız maç
belirleyici olacak. E, Bakalım. Önümüzdeki dönemler bize daha neyi gösterecek ama içerideki kavgaları, dışarıdaki kavgaları, isimleri, onları bunları duydukça insan biraz ümitsizliğe kapılıyor açıkçası. Bakalım seçimde neler olacak onu da ilerleyen dönemlerde görüşürüz. Efendim beni dinlediğiniz, sabır gösterdiğiniz, takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için bir teşekkür ederim. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar. Efendim sağlıkla kalın, Galatasaray'da kalın, afiyetle kalın.